Şuranın pisliğine baksanıza ya. Suyun rengi değişmiş çöpten. Nasıl kokuyor ya? Nasıl kokuyor var ya. Oh 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 oh. Şuraya bak. Her yer plastik, çer, çöp. Şurada 2 tane tekne var. İleride bir tane kulübe var. Bu ne ya böyle? Rezillik. Nereye gidiyor bu su? Buradan devam ediyor. Aşağıdan devam ediyor. O taraf da çöp ha. Komple nehir çöp. Dur bakalım. Şöyle atacağım kendimi yola. Abi burada plastik topluyor. Ne buldularsa atmışlar ha. Oha, kertenkeleye bak kocaman. Ne buldularsa atmışlar vallahi ya. Yazık etmişler. Yani şu su temiz olsa mesela belki işini görür. En kötü güzel bir ambiyans yani. Abi oradan su alıyor. Temizleyecek mi artık bu şeyleri? Ne yapacak bilmiyorum ki. Ya da kovayı da temizliyor olabilir. Ya geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu, bunu ne kadar önemsememiz gerektiğini artık fark edelim ya. Fark edelim yani, baksana. Ya su hayattır ya. Suyu bitirirsek hayatı bitiririz ya. Hepimiz yanarız yani. Hepimiz yanarız. Ha, burayı görmemiştim ya. Burayı görmemiştim ben. Şans eseri denk geldim. Burada da polis kontrolü var. Hola señor, buenas. Por allá es peligroso, le roban eso. ¿Peligroso? Sí. Te roban eso, te lo roban y... rob. Sí. Okay, gracias. Gracias señor. Dayı uyardı burası tehlikeli diye. Haklı ya, haklı yani, bilmediğimiz bir şehirde elimizde kamerayla geziyoruz ki bu sabah bir arkadaşımızın soyulduğunu öğrendim. Yani arkadaşımızın dediğim, aynı odayı paylaştığım bir tane çocuk hemen yan yatağımda kalıyor. Dün gece soymuşlar çocuğu. 2 kişi saldırmış. Allah'tan bıçak falan çekmemişler. Çocuğu yaralamamışlar da bayağı kapışmışlar ama yani kavga etmiş. Yumruk yumruğa girmiş çocuk. Soymuşlar, telefon, cüzdan, para mara ne varsa almışlar çocuktan. Tehlikeli abi. Kolombiya tehlikeli. Brezilya tehlikeli. Güney Amerika'nın ülkeleri tehlikeli abi. Yani yapacak bir şey yok. Özellikle geceleri burada dışarı çıkmamak gerekiyor. Çıkarsak kalabalık gruplar halinde taksiyle gideceğin yere kadar gideceksin. Kaldığın yere döneceksin. Öyle kendini riske atmayacaksın yani. Saniyelik soyuyorlar, geliyorlar. Anlamazsın yani, hiç anlamazsın. Selamlar bu arada herkese. Ben Cartagena'dayım. Artık Kolombiya'nın kuzeyine çıktık. Karayip kıyılarına çıktık. 2 gün önce geldim ben. Bir vize süreci vardı. Böyle kaldığım süreyi uzatmak istemiştim. Onunla uğraştım bir gün. Bugün de sokaklara çıktım. Sizlere Cartagena şehrini göstermek istiyordum. İlk defa bu yolu kullandım. Ya şu yoldan gelmemiştim daha önceden. Nehri görünce dedim bir bakalım ne var ne yok. Sonra o kadar kirli, pis olduğunu görünce dedim bunu bir göstermek istiyorum yani kameranın kayıt dışı. Ama aslında ben videoya da bu kadar kötü bir görüntüyle başlamak istemezdim ama başlamış olduk. Umarım herkesin keyfi, sağlığı yerindedir. Yorucu bir yolculuktu. Medellin'den Hardin'e gitmiştim ben en son. Hardin'den Medellin'e döndüm. Hemen otobüse atladım, buraya geldim. 17 saat falan sürdü yolculuk. Artık Kolombiya'nın Karayip kıyılarındayız. Şöyle kendimi sahil kısmına atmak istiyorum ya. Sahil kısmından yürüyelim. Birazcık deniz görelim. Bayağı da bir rüzgar var. Ha, bunlar şehir içi dolmuşlar. Hola amigo. Bu dolmuşları gördüm de hiç kullanma şansım olmadı. Hep yürüyerek gittim bir yerlere. Denizden feci bir rüzgar esiyor. Feci bir rüzgar esiyor. Sesim tam olarak geliyor mu bilmiyorum ama size şu an konumumdan bahsetmek istiyorum. Bakın. Şu parmağımla işaret ettiğim tarafta Panama var, tamam mı? Bak, Panama'yı takip edin. Costa Rica var. Ondan sonra Honduras var. Ta böyle Meksika'ya kadar uzanıyor, tamam mı? Meksika'dan sonra yine böyle arada bir deniz var. Şuralarda bir yerde Küba başlıyor. Küba'da büyük bir ada olduğu için böyle uzanıyor. Küba'nın hemen bu tarafında şu elimle işaret ettiğim kısmın olduğu taraflarda da Jamaika var. Hemen şuralarda bir yerde de Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'nin olduğu Hispanya adası kalıyor. Yani konum olarak şu an öyle bir yerdeyiz ki
şöyle 180 derece baktığımız zaman birçok ülke ve ada ülkesini aslında hani imkan olsa görebileceğiz elimizde. Hani bir teleskop kamera falan olsa ya da işte bir dürbün vesaire olsa belki görebiliriz yani. Teknoloji o kadar gelişti ki belki o adaları görecek sistemi yapmışlardır diye düşünüyorum. Görmesek bile hayal edin yani. Böyle bir lokasyondayız. Fena bir rüzgar var ama. Şu ileride de sahil var. Ben şu aradan bir yerden çıktım, yürüdüm. İnsanlar denize giriyor o kısımda. Size şu an konumumu göstermek istedim. Yani gezmeden önce nasıl bir lokasyondayız onu göstermek istedim. Bu arada Domini'ye de gitmiştim. Onu izleyebilirsiniz videolardan. Jamaika'ya gitmiştim. Küba'ya gitmiştim. O Karayip adalarını da gezmiştim. Onları da videolardan izleyebilirsiniz kanalımda. Aha da gideceğimiz yer burası. Eskişehir diye geçiyor. İspanyolların zamanında buraya gelip kale olarak kullandığı, yani bu kaleyi onlar yapmış, bir üs olarak kullandığı yer burası. Şöyle karşıya geçebilirsek Eskişehir dedikleri kısmına gezmeye başlayacağız. Centro Historica diyor ya, onu takip edeceğiz. Şöyle surların etrafında dolaşıyorum da giriş kapısını bulmaya çalışıyorum. Sanırım şurası. Şehrin en meşhur noktasına geldim şimdi. Santo Domingo Meydanı'ndayım. Sizlere buranın neden meşhur olduğunu anlatmadan önce Cartagena'nın hikayesinden kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi 1533 yılında İspanyollar Cartagena'ya gelmeden önce burada bir yerli kabile yaşıyormuş. Sinu kabilesi. Calamari isminde bir köymüş burası. Daha sonrasında İspanyollar gelmeden o kabile buradan ayrılmış. Sebebini bulamadım maalesef. 1533 yılında Pedro de Hereira mıydı? Öyle bir İspanyol denizci komutan arkadaşlarıyla birlikte yelken açıyorlar. İspanya'dan buraya ulaşıyorlar. Cartagena kıyılarına geliyorlar. Bakıyorlar burada bir yerleşim yeri var. Ama boş. Kimse kalmıyor. Burayı da seviyorlar lan, diyorlar ki güzel bir yere geldik. Buraya çökelim. Daha sonrasında buraya çöküyorlar. 200 kişilik bir grup olduğu yazıyordu internette. 200 kişi buraya geliyor. Burada bir kilise inşa ediyorlar. Yerleşim yeri inşa etmeye başlıyorlar ve çevreyi kolaçan ediyorlar. Acaba burada ne var ne yok diye bir bakıyorlar. Daha sonrasında Sinu kabilesinin zenginliklerini keşfediyorlar. Sinu kabilesinde şöyle bir gelenek varmış. Ölen insanları bütün eşyalarıyla, sahip olduğu bütün zenginlikle gömüyormuş. İspanyollar da bunu buluyorlar, bunu keşfediyorlar. Burada bir yaşam kuruyorlar. İşte İspanya'dan gelip gidenler oluyor. Burayı genişletiyorlar, işte kale surlarını falan inşa etmeye başlıyorlar. 17. yüzyılda da İspanya kralı diyor ki biz burayı bir köle ticaret merkezi yapalım. İşte Afrika'dan getirdikleri, köleleştirdikleri insanları buraya getiriyorlar. Daha sonrasında işte köle pazarlarında satmaya başlıyorlar. Cartagena'nın hikayesi bu şekilde. Yani öğrenebildiğim kadar bu şekilde. Burada bir şehir kuruyorlar. Zenginlikleri buluyorlar, keşfediyorlar, sömürmeye başlıyorlar. Tabi bir sistem kurunca ne oluyor? Bir yargı sistemi de oluşuyor. Bir adalet sistemi de oluşuyor. Engizisyon mahkemeleri kuruyorlar burada. Şu an bulunduğumuz bu meydanda Engizisyon mahkemelerinde yargıladıkları insanları idam ettikleri meydan. Santo Domingo meydanına getirip burada idam ediyorlarmış. 200 sene önce, 300 sene önce burada insanlar yargılanıp infaz ediliyormuş, idam ediliyormuş. Şu an biz de burayı geziyoruz böyle turistik bir aktivite olarak. Böyle ağacın altına dayılar da tezgah kurmuşlar. İncik boncuk satıyorlar, ekmeğindeler. Böyle magnet falan satıyorlar. Şöyle göstereyim sizlere. Ufak heykeller var. Hava da sıcak bayağı. Yani bir 30-32 derecesi vardır. Bayağı sıcak, güneşin altında yakıyor. Bu da Iglesia de Santo Domingo, yani Santo Domingo Kilisesi. Burada da İspanya konsolosluğu var. Eskiden Tanrı'ya daha yakın olabilmek için böyle yüksek inşa ediyorlarmış kiliseleri. Yani benim bildiğim o. Burada da Botera abimiz var. Onun meşhur
heykelleri var, böyle çalışmaları. Hep böyle bütün heykelleri tombik tombik. Bu ablamızı da böyle tombik çizmiş. Bir de burada bir inanış var, bir gelenek varmış. Bu ablanın memiktolarına dokununca Cartagena'ya geri dönüyormuşsunuz. Yani heykel mıncıklamak için böyle bir hurafe uydurmaları da muhteşem gerçekten ya. Biraz önce herkes mıncıklıyordu bunu fotoğraf çekilirken. Ablam, ellediler mi seni güzel ablam? Ha? Bu Botero abimizin Medellin'de falan da böyle heykelleri var. Gördüm de video çekmemiştim. Neden böyle bir şey yapıyor? Hani açgözlülüğü mü tasvir ediyor tam olarak? Onu bilmiyorum ama bütün heykelleri böyle tombik tombik. Bu bir tepki olsa gerek. Sokak aralarında bir sürü seyyar satıcı var. Dükkanların önlerine, yanlarına kurmuşlar hep tezgahlarını. İncik boncuktur, magnettir, cüzdandır, bilekliktir. Bir sürü şey satıyorlar. Şu forma güzelmiş ha. Hey my friend. Hey my friend. Gençler kamerayı seviyorlar genelde. Bazı insanlar sevmiyor kamerayı, anlayabiliyorum. Çekme diyor, çekmiyorum ama bazen böyle ey falan diye kameranın önüne atlayan bile oluyor. Tamamen insanın moduna bağlı yani, neyi sevip neyi sevmediğine bağlı. Kimseyi bir şey zorlayamazsın. Ama böyle görünce mutlu oluyorum ya. Gracias señora. Öyle insanları neşeli görünce, ne bileyim kameradan çekinmeyince, sohbet, muhabbet edince hoşuma gidiyor yani, mutlu oluyorum. Sizlere gösterme şansım oluyor çünkü. Ben zaten muhabbet ediyorum da amaç sizlere de göstermek. Geçerim vallahi, dayı beklemem. Kalle yok. Nasıl okunuyordu bu? Calle. 2L olunca İspanyolca'da Y diye okunuyor. Calle de la Mantilla. Mantilla ne demek acaba? Çok güzelmiş lan şu kapı. Şurada bir tane figür var. Şurada böyle gözetleme yeri. Kim geldi, kim gitti ona bakıyorlar. Anahtar kısmı da var. Bu yeni anahtar kısmı, bu da eski kilit. Güzelmiş. Otantik. Ama bu da öyle. Bayılıyorum şu eski mimarilere ya. Sokaklar çok hoşuma gitti ya. Özellikle evler bayağı hoşuma gitti. Baksanıza. Rengarenk, ahşap balkonlar, devasa kapılar. Çok güzel görünüyor ya. Şöyle bir bakınca sokağa acayip hoş gözüküyor ha. Burada da Cartagena'nın simgesi ablalarımız oturuyor. Meyve yiyorlar. Bir yanda böyle seyyar satıcılar var, meyve tezgahları var, yiyecek tezgahları var. İşte incik boncuk satan abilerimiz, ablalarımız var. Bayağı hoş ve güzel gözüküyor yani. Hoşuma gitti ya, sevdim. Burası da neydi bu meydanın adı? Plaza del Coches. Coches İspanyolca'da araba demek, araba meydanı olarak geçiyor. Ama eskiden burası köle meydanıymış. Yani adı da köle meydanıymış. 17. yüzyılda İspanya kralı köle ticaretinin... bak Pedro de Heredia. Abimizin adı bu. Yani İspanya'dan gelip buraya yerleşim kuran abimizin adı bu. Kendisinin de heykelini dikmişler. Böyle sakallı. Bayağı ufaktan bir Zeus'u andıran bir abimize benziyor. İspanya kralı 17. yüzyılda işte burada bir köle ticareti merkezi kurulmasını emrettiğinde bu meydanda yapmışlar köle ticaretini. İyi denk geldi bu da. Pedro de Heredia. Bu arada ben şehrin adına hep Cartagena diyorum ama tam adı Cartagena de Indias.
Cartagena İspanya'dan geldikleri yerin adı, onu vermişler. Indias da kendilerinden önce burada yaşayan yerlilere ithafen verdikleri isim. Yani Indias yerli demek, yani benim bildiğim, yanlış bilmiyorsam. Kızılderili yerli halkı temsil eden bir isim. Cartagena de Indias. Köle Meydanı'nın bağlı olduğu bir tane kapı var dostlar. Bu kapı eskiden ana giriş kapısıymış. Yani içinde bulunduğumuz bu kalenin ana giriş kapısıymış. Hemen onun üstünde de böyle bir tane saat kulesi var. Bu saat kulesinin adı da Reloj Saat Kulesi imiş. 1800'lü yıllarda bir tane saat takıyorlar ona. İsviçre'den getirtiyorlar saati. Hala aktif olarak çalışıyor. Şöyle seyyar satıcı abilerimiz burada da var. Pro filan satıyorlar. Benim bildiğim en kaliteli markalardan biri Cohiba. Küba'da hep söylüyorlardı, çok pahalı diyorlardı. Burası şehrin, daha doğrusu kalenin ana giriş kapısı. Şöyle surları da göstereyim sizlere. Diyarbakır'ı bilenler Suriçi'ni bilecektir. Ben oraya benzettim. Yani Cartagena şehrinin içerisinde eski bir tane kale, şehir var. Aynı Diyarbakır gibi yani. Şehrin hemen böyle göbeğinde demeyeyim de bir noktasında bu kalenin içinde eski bir şehir var. Bu da Cartagena'nın Suriçi. Güzel yapmışlar ama ya. Sevdim burayı. Adı da Plaza de La Paz'mış. Şekerleme satıyorlar. Bunların hepsi tatlı. Farklı farklı tatlılar. Şu şapkalar çok meşhur ya. Hola. Hola, buenas. Todo dulce, ¿no? ¿Cuánto cuesta es? 6.000. Esta 6.000. Uno, por favor. Gracias. Gracias. Gracias, señor. Şöyle tatlımızı aldık, deneyelim bakalım. Bir sürü çeşit farklı şekerleme var burada. Hayırdır? Hayırdır kanki? Ne oldu? Ha? My picture? Yeah, okay. I will give you my phone. Okay. Thanks. Aferin, saldır. Aferin oğlum, ye. Sen buradan ye. Aferin, sen buradan ye. Bebeğim ama aşağı döktüm bütün hepsini. Oğlum in lan sırtımdan. Kesin sıçtığını sırtıma hissediyorum ya. Right. Ne yapıyorsun? İyi misin? İyi misin? Ne yapıyorsun? Hayda. Así, así, así. Protección, protección. Árbol protector. Las alimenta y las protege. Dön. Daha kafa... saçım acıdı. Saçım acıdı. Stop, stop, stop. Dayı saçım acıdı. Stop, stop. Stop. No, no te muevas, no te muevas. Ya se cae. Tamam bitti. Tamam bitti bu kadar. Hadi. Dağılın lan. Hadi gidiyoruz gel. Gracias señor. Please. Ha? Gracias. Bak dayı şey sıkıyor elime. Allah tiplere bak. Gracias señor. Okay. Ne yapıyorsunuz lan? Ne haber? İyi misin? He? İyi misin? Yerim seni ya, tipe bak. Bu eleman da hala sırtımda. Oğlum sıçmadınız deme ya. Ha? Hissediyorum sanki bir şeyler ama İnşallah sıçmamışsınızdır sırtıma. Ciao. Ciao. Lan elim pis elim. Elim pis ama tutayım seni.
Dur, bu elim temiz. Bununla mıncırayım yanaklarını. Tipe bak tipe. Çok tatlılar ya. Çok güzel yapmışlar ha. Şu figürler bazı kapıların üstünde var. Mesela bak burada şöyle aslan figürü var. Bir de şöyle tokmağında da bir insan suratı var. Böyle kapıyı çalmadan göstereyim mi size? Ondan sonra şurada bir tane kapı var. Onun üstünde de böyle kocaman bir kertenkelemsi, iguanamsı bir hayvan var. Şöyle göstereyim. Baksana elimden büyük ha. Bazı kapıların üstünde böyle hayvanlı, insanlı, garip garip figürler var. Bu figürler günümüzde hala geçerli mi bilmiyorum ama eski dönemde insanların, o evlerde yaşayan insanların sosyal statülerini gösteriyormuş. Çok ilginç bir bilgi. Böyle bir turun yanından geçiyordum. Abi kapıları anlatıyordu. Figürü gösterdi. Ben de ilk defa orada dikkat ettim figüre. Hemen böyle salaktan bir dinledim. Bilgiyi kaptım. Sizlerle paylaşıyorum. Havana sokaklarına benziyor ya burası. Bir an sanki kendimi böyle Havana'nın arka sokaklarında yürüyormuş gibi hissettim. Gracias señor. Kalenin surlarına çıktım şimdi. Bu surların etrafında, yani şehrin etrafında yürüyebiliyormuşsunuz surların üzerinde. Takribi 1,5 saat falan diyorlar. Yani internette okudum diyorlar dediğim o. Zamanında bu toplarla işte İngilizler saldırdığında, Fransızlar saldırdığında korumuşlar hep bu kaleyi. Şimdi gün bu taraftan batacak, güzel bir yer bulmak lazım gün batımı için. Kendime güzel bir yer buldum şimdi. Şu tatlıları unuttum ya. Bunları aldık. Denemedik. Birkaç tanesini deneyelim. Hepsini yiyemem de. Şöyle göstereyim. 6000 peso verdim buna. O da ne kadar yapıyor? 1 dolardan biraz fazla yapıyor. Şunu merak ettim. Şununla başlayalım. Bu kesin kokonat daha. Renginden belli. Doğru tahmin. Sevmedim. Onun şöyle değişik renklisi var. Bunu da sevmedim. Basmışlar şekeri. Çok anlaşılmıyor da ne oldu. Şöyle bir şey var. İsimlerini bilmiyorum bu arada. Yani şöyle bir grup satıyorlardı. Bu böyle eriği kaynatırsın da posasını çıkartırsın. Ya. Ona işte şeker bastığını düşün. Bu daha iyi. Bunu sevdim. Bunu sevdim. Bir şekerli, hafif de bir ekşimsi tat geliyor. Şöyle bir şey var. Bu bölündü. Kokuları yok. Bu da mayhoş. Üzerine basmışlar şekeri. Bunu da sevmedim. Boşu boşuna verdik para ya. Böyle yer fıstıklarını birbirlerine yapıştırmışlar. Genelde bal koyuyorlar ama bakalım bu neydi. Bu güzel. Bu güzel. Bunu sevdim. Sonra şöyle bir şey var. Şöyle bir tatlı var. Ya bu aynı tatlı, aynı şekerleme, rengi değişik. Gıda boyasıyla rengini değiştirmişler, bir de farklı aroma koymuşlar ama ikisini denedim, sevmedim. Şu ekşilerden şunu sevdim, diğerini sevmedim. Bu yer fıstıklı olan hoşuma gitti. Bu zaten enerji barı gibi düşünün, yani enerji barı ben alıp yiyorum bazen, çok güzel oluyor. Bilmiyorum ya, sevmedim ya genel olarak. Bir daha alıp yemem yani, öyle bir şey. Nerede bizim baklavalarımız, künefelerimiz, kadayıflar, Kemalpaşa, revani. Oy 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 oy, daha neler neler. Sıraya girmiş millet bu kafede oturabilmek için. Ama gün batımında en güzel buradan görünüyor.
Güneş gitti. Şurası çok puslu ve bulutluydu. O yüzden beklediğim kadar güzel bir gün batımı olmadı açıkçası. Yani ben böyle göğe kıpkırmızı bir renk verir diye düşünüyordum ama sadece şu kısımda bir renk değişikliği oldu. Ya beklentimi yüksek tutmuştum yani şimdi. Fotoğraflardan, videolardan gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Beklentim yüksekti. O yüzden birazcık hayal kırıklığı oldu. Ama olsun, seviyorum gün batımlarını. Güneş de gitti. Baksanıza kalabalığa. Şurası fena kalabalık. Çünkü en güzel açı burada. O yüzden insanlar hemen tak diye karşıdan izliyorlar gün batımını. Yani izlediler. Bu arada Cartagena'yı da sevdim ha. Yani öyle planımda yoktu. Dürüst olmak gerekirse. Ben buraya es geçmeyi düşünüyordum. Ama yolda tanıştığım birçok kişi muhakkak uğra Cartagena'ya dediler. Yani kuzeye çıkacaksan eğer. Ben dedim ki hani çıkacağım. Uğra muhakkak, hani en azından bir günde olsa kal, hoşuna gider dediler. Hakikaten de haklılarmış yani. Sevdim burayı. Tatlı bir yer.